Herkese merhaba arkadaşlar. Define avcılığı dünyasına hoş geldiniz. Bugün, define avcıları için çok önemli olan bazı popüler işaretleri ve bu işaretlerin anlamlarını keşfedeceğiz. Kaya oymaları, gizemli semboller, hatta ağaçların konumu bile bize hazineye yol gösterebilir. Hazır mısınız? Gizemli bir yolculuğa çıkalım. Bazen, hazineler toprağın altında değil, gözümüzün önündeki kayaların üzerinde gizlidir. Bu kayalar, geçmişin izlerini ve sırlarını taşır. Kayalara oyulmuş işaretler, define avcıları için adeta birer pusula görevi görür. Bu işaretler, yüzyıllar boyunca saklanmış bilgileri açığa çıkarabilir. Mesela, kaya yüzeyine oyulmuş bir ok işareti düşünün. Bu ok, size hazinenin bulunduğu yönü gösteriyor olabilir. Bu tür işaretler, yön bulmada oldukça etkilidir. Ya da bir güneş figürü, batıya doğru bir girişi işaret ediyor olabilir. Güneşin konumu, zaman ve yön hakkında ipuçları verebilir. Çizgiler, semboller veya diğer detaylar, hazinenin ne kadar derinde veya ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterebilir. Bu detaylar, define avcıları için hayati öneme sahiptir. Örneğin, bir spiralin merkezine doğru yaklaştıkça çizgilerin sıklaşması, hedefe yaklaştığınız anlamına gelebilir. Bu, hedefe ulaşmanın ne kadar zor olduğunu da gösterebilir. Oymalı işaretler, bazen tıpkı bir labirentte yol gösteren bir harita gibi bize yol gösterebilir. Bu haritalar, doğru yolu bulmamızda bize yardımcı olur. Bir dizi işaret, belirli bir rotayı takip etmemiz gerektiğini gösterebilir. Ama dikkatli olmalıyız. Yanlış bir adım bizi tehlikeye atabilir. Bazı işaretler, hazineye giden yolda bizi bekleyen tehlikelere karşı uyarabilir. Bu uyarılar hayatımızı kurtarabilir. Bu işaretler, bölgenin tehlikeli olduğunu veya özel bir ritüel gerektirdiğini gösterebilir. Ritüeller, hazineye ulaşmanın anahtarı olabilir. Bu yüzden, işaretlerin anlamlarını çözerken, yerel tarih ve mitoloji hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bu bilgiler, bize doğru yolu gösterebilir. Doğa yürüyüşlerinde karşınıza çıkan kayalar, sadece sıradan taşlar olmayabilir. Üzerlerindeki çizimler, geçmişin sessiz hikayecileri gibidir ve define avcıları için önemli ipuçları verebilir. En yaygın kaya çizimlerinden biri olan çarpı işareti, genellikle gömülü bir nesneyi veya mezar yerini işaret eder. Sanki bize, işte burada bir sır gizli der gibi. Daireler de kaya yüzeylerinde sıkça karşımıza çıkar. Bu daireler, bir bölgenin merkezi veya bir ritüel alanı olabilir. Antik çağlarda insanlar, kutsal mekanlarını veya önemli noktaları dairelerle işaretlerlerdi. Kaya çizimleri bazen soyut figürler de içerebilir. Örneğin, labirent benzeri bir çizim, hazineye ulaşmak için karmaşık bir yolu temsil edebilir. Bu çizimleri anlamak için, yerel efsaneleri araştırmak, bölgenin tarihini incelemek ve farklı olasılıkları göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Eski medeniyetler, doğayla iç içe yaşamış ve hayvanları kutsal kabul etmişlerdir. Bu medeniyetler, doğanın rehberliğine inanmış ve hayvanların ruhani güçlerine saygı göstermişlerdir. Bu nedenle define işaretlerinde de hayvan figürlerine sıkça rastlarız. Hayvan figürleri, define avcıları için önemli ipuçları sunar. Her hayvan figürü, kendine özgü bir anlam taşır ve define avcılarına yol gösterir. Bu figürler, hazineye giden yolda önemli birer rehberdir. Örneğin, yırtıcı kuşlar genellikle büyük bir hazineyi işaret eder. Bu kuşlar, hazine avcıları için büyük bir öneme sahiptir. Kartal, şahin veya akbaba gibi yırtıcı kuş figürleri, dikkat çekici bir yeri veya yüksek bir konumu temsil eder. Bu kuşlar, hazineye ulaşmak için önemli ipuçları sunar. Yırtıcı kuşlar, bizi belirli bir alana yönlendirebilir veya hazinenin büyük olduğunu gösterebilir. Bu figürler, hazine avcıları için vazgeçilmezdir. Gizemli ve ürkütücü bir görünüme sahip olan yılan figürleri ise genellikle gizli bir hazinenin bulunduğu veya dikkat edilmesi gereken bir alanı gösterir. Yılanlar, hazine avcıları için hem tehlike hem de fırsat anlamına gelir. Yılan, mitolojide hem yaşamı hem de ölümü temsil eder. Bu nedenle yılan figürleri, hazine avcıları için dikkatle incelenmesi gereken sembollerdir. Bazı kültürlerde yılan, bilgeliği ve gizli bilgiyi simgelerken, bazı kültürlerde ise tehlikeyi ve korumayı ifade eder. Yılan figürleri, hazine avcıları için çok yönlü anlamlar taşır. Balık figürleri ise genellikle su ile ilişkilendirilir.
Bu figürler, hazine avcıları için su kaynaklarına dikkat etmeleri gerektiğini gösterir. Define işaretlerinde balık figürü görmek, hazinenin bir kuyuya, göle veya nehre yakın bir yerde saklanmış olabileceği anlamına gelebilir. Bu figürler, hazine avcıları için önemli ipuçları sunar. Hayvan figürlerini yorumlarken, o hayvanın o kültürdeki anlamını ve sembolizmini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, hazine avcılarının doğru ipuçlarını bulmalarına yardımcı olur. Doğa bazen, kendiliğinden oluşturduğu şaşırtıcı şekillerle bize gizli mesajlar verir. Define avcıları için bu doğal oluşumlar, adeta birer ipucu niteliğindedir. Özel şekildeki kaya veya ağaçlar, genellikle hazinenin veya önemli bir yerin bulunduğu alanları işaret eder. Örneğin, eğik veya çatlamış ağaçlar, altındaki bir hazinenin veya önemli bir noktanın göstergesi olabilir. Antik çağlarda insanlar, bu tür doğal oluşumları referans noktası olarak kullanmış olabilirler. Dikkat çekici bir şekle sahip olan bir tepe, bir mağaranın girişi veya bir su kaynağı da doğal bir oluşum olarak değerlendirilebilir. Doğal oluşumları yorumlarken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, bu oluşumların çevresindeki diğer işaretlerle olan ilişkisidir. Define işaretleri arasında göze en sade görünenleri, aslında en karmaşık anlamları barındırabilir. Çizgi ve noktalar, tıpkı bir şifrenin harfleri gibi bir araya gelerek büyük bir sırrın kapılarını aralayabilir. Küçük noktalar, genellikle bir hazinenin veya önemli bir yerin etrafındaki küçük işaretlerdir. Bu noktalar, genellikle daha büyük bir planın parçası olarak değerlendirilir ve define avcılarına ipuçları sunar. Örneğin, 3 nokta, bir üçgenin köşelerini temsil ederek hazinenin o üçgenin merkezinde olduğunu gösterebilir. Çizgiler ise yön veya yolu gösterebilir. Paralel çizgiler, belirli bir yönü veya yolu belirtebilir ve define avcılarının doğru yolu bulmalarına yardımcı olabilir. Çizgi ve noktaların anlamlarını çözerken, bu işaretlerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkisine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, çizgi ve noktaların yanında bulunan diğer işaretler de önemli ipuçları sunabilir. Antik çağlardan beri insanlar, evreni anlamak ve anlamlandırmak için matematiği kullanmışlardır. Bu matematiksel düşünce biçimi, define işaretlerine de yansımıştır. Geometrik şekiller, define avcıları için adeta matematiksel ipuçlarıdır. Üçgenler, genellikle üç farklı noktayı birbirine bağlayarak belirli bir alanı işaret eder. Bu alanın içinde veya yakınında bir hazine veya önemli bir nesne bulunabilir. Üçgenin yönü, köşelerinin şekli ve boyutu, hazineye dair ipuçları verebilir. Kareler ise genellikle 4 farklı noktayı belirleyerek bir alanı sınırlandırır. Bu alanın içinde veya köşelerinde bir hazine veya önemli bir nesne bulunabilir. Karenin kenarlarının uzunluğu ve yönü, hazineye dair ipuçları verebilir. Daireler ise genellikle merkez noktası ve çevresindeki alan ile ilişkilidir. Geometrik şekilleri yorumlarken, bu şekillerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkisine dikkat etmek önemlidir. Define işaretleri sadece basit geometrik şekillerden oluşmaz. Bu işaretler, geçmişin derinliklerine ışık tutan önemli ipuçlarıdır. Bazen karşımıza daha karmaşık, tarihi ve kültürel anlamlar taşıyan semboller çıkar. Bu semboller sadece birer işaret değil, aynı zamanda birer hikaye anlatıcısıdır. Bu semboller, o dönemin inanç sistemini, mitolojisini ve yaşam tarzını yansıtır. Her bir sembol, geçmişin kapılarını aralayan bir anahtar gibidir. Örneğin, Yunan ve Roma medeniyetlerine ait semboller, define işaretlerinde sıkça karşımıza çıkar. Zeus'u simgeleyen kartal, Athena'yı simgeleyen baykuş, Poseidon'u simgeleyen üç dişli mızrak gibi semboller, o dönemin tanrılarına ve inançlarına ışık tutar. Bu semboller, antik dünyanın zengin mitolojisini gözler önüne serer. Hristiyanlık öncesi Türk mitolojisine ait semboller de önemli ipuçları sunabilir. Bu semboller, Türklerin eski inançlarını ve yaşam biçimlerini anlamamıza yardımcı olur. Kurt, at, geyik, kartal gibi hayvan figürleri, o dönemin inanç sisteminde önemli yer tutan hayvanları temsil eder. Bu hayvanlar, mitolojik hikayelerde sıkça karşımıza çıkar. İslam medeniyetine ait semboller de define işaretlerinde karşımıza çıkabilir.
Bu semboller, İslam sanatının ve kültürünün izlerini taşır. Ay yıldız, hilal, tuğra gibi semboller, o dönemin kültürünü ve sanatını yansıtır. Bu semboller, İslam dünyasının estetik anlayışını ve inançlarını gözler önüne serer. Tarihi ve kültürel sembolleri yorumlarken, o sembolün hangi medeniyete ait olduğunu ve o medeniyetin inanç sistemindeki yerini bilmek önemlidir. Bu bilgi, geçmişin şifrelerini çözmemize yardımcı olur. Define işaretleri, geçmişin gizli mesajlarını bugüne taşıyan önemli ipuçlarıdır. Bu işaretleri doğru bir şekilde yorumlayabilmek için sadece dikkatli bir gözlemci olmak yetmez. Aynı zamanda tarih, mitoloji, kültür ve sanat gibi farklı alanlardan da yararlanmak gerekir. Unutmayın ki, define işaretleri her zaman tek bir yoruma açık değildir. Bu işaretleri çözerken farklı açıları göz önünde bulundurmanız ve mantıklı bağlantılar kurmanız gerekir. Define arayışı sadece bir hazine bulma amacı taşımaz. Aynı zamanda geçmişle bağlantı kurma, tarihi ve kültürü daha yakından tanıma fırsatı sunar.